Roma Kolezyumu, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biridir. 2000 yıla yakın bir süredir ayakta duran bu devasa yapı, hem mimari dehasıyla hem de barındırdığı karanlık tarihiyle dünyayı büyülemeye devam ediyor. Bugün sizlerle birlikte bu muhteşem yapının derinliklerine ineceğiz. Nasıl inşa edildiğini, hangi mühendislik tekniklerinin kullanıldığını, Roma İmparatorluğu için ne anlam taşıdığını ve günümüze nasıl ulaştığını detaylıca inceleyeceğiz. Kolezyum, aslında gerçek adıyla Flavius Amfiteyatrosu olarak biliniyor. Bu isim, yapıyı inşa ettiren Flavius hanedanından geliyor. Kolezyum ismi ise yakınında bulunan devasa Neron heykelinden, yani Kolossus'tan türemiştir. Milattan sonra 72 yılında İmparator Vespasianus tarafından başlatılan inşaat, oğlu Titus döneminde 80 yılında tamamlandı. Yani yapımı yaklaşık 8 yıl sürdü. Modern standartlara göre bile oldukça hızlı bir inşaat süreci. Roma'nın kalbinde Palatinus ve Esquilinus tepeleri arasındaki vadide yükselen bu dev yapı, 50 bin ila 80 bin seyirci kapasitesiyle dünyanın en büyük amfiteyatrosuydu. Bugün bile modern stadyumlarla yarışabilecek bir kapasiteye sahip. Peki neden böyle devasa bir yapıya ihtiyaç duyuldu? Bunun cevabı Roma toplumunun yapısında saklı. Roma'da halkın hoşnut tutulması için ekmek ve oyunlar politikası uygulanıyordu. Panem çirken ses denilen bu konsept, halkı beslemenin yanında eğlendirmeyi de gerektiriyordu. Gladyatör dövüşleri, vahşi hayvan gösterileri, deniz savaşları taklitleri, bunların hepsi halkın günlük sıkıntılarını unutması için düzenleniyordu. İmparatorluk, bu gösteriler sayesinde gücünü sergileme fırsatı da buluyordu. Kolezyum öncesinde Roma'da başka amfiteyatrolar da vardı. Ancak hiçbiri Kolezyum'un ihtişamına ulaşamamıştı. Vespasianus, Nero'nun altın sarayı olan Domus Aurea'nın yerine bu yapıyı inşa ettirerek halka hizmet eden bir imparator olduğunu göstermek istedi. Yapının inşa edildiği alan aslında Nero'nun yapay gölünün bulunduğu yerdi. Bu göl kurutuldu ve yerine halkın kullanabileceği bu dev arena inşa edildi. Sembolik olarak bir tiranın özel mülkü halkın ortak kullanım alanına dönüştürüldü. Kolezyum'un mimari tasarımı dönemin mühendislik bilgisinin zirvesini temsil eder. Eliptik formda tasarlanan yapı 189 metre uzunluğunda ve 156 metre genişliğindedir. Yüksekliği ise 48 metreyi bulur. Yaklaşık 15 katlı modern bir bina yüksekliğinde. Eliptik form sadece estetik kaygılarla seçilmemiş. Bu şekil, maksimum sayıda seyircinin arenadaki gösterileri en iyi şekilde izlemesini sağlıyor. Aynı zamanda yapısal dayanıklılık açısından da avantajlı. Dairesel veya eliptik yapılar yükleri eşit şekilde dağıtarak daha dayanıklı olurlar. Dış cephe 4 kattan oluşuyor. İlk 3 kat, her birinde 80 tane olmak üzere toplam 240 kemerli açıklıkla çevrili. Bu kemerler hem estetik hem de yapısal işlev görüyor. Roma'nın ünlü kemer teknolojisi burada mükemmel şekilde uygulanmış. Birinci katta Dorik, ikinci katta İyonik, üçüncü katta Korint düzeni kullanılmış. Bu stil geçişi Roma mimarisinin Yunan etkilerini nasıl özümsediğini gösteriyor. En üst kat ise kapalı bir duvar şeklinde tasarlanmış ve küçük pencerelerle havalandırma sağlanmış. İç kısım 5 bölüme ayrılmıştı. En altta arena, yani gösterilerin yapıldığı alan bulunuyordu. Arena zemini kum ile kaplıydı. Bu kum hem gladyatörlerin kaymasını önlüyor hem de akan kanı emiyordu. Arena kelimesi de Latince'de kum anlamına gelen harena kelimesinden geliyor. Seyirci bölümleri sosyal sınıflara göre düzenlenmişti. İmparator ve senato üyeleri arenaya en yakın yerde otururdu. Sonra sırasıyla soylu vatandaşlar, orta sınıf ve en üstte ayakta duran alt sınıf yer alırdı. Kadınlar ve köleler en üst katlara yerleştirilirdi. Her seyirci bölümüne ulaşmak için özel koridorlar ve merdivenler tasarlanmıştı. Vomitorium denilen bu geçitler sayesinde 50 bin kişi 15 dakika içinde binayı boşaltabiliyordu.
Modern stadyum tasarımında bile bu kadar verimli bir tahliye sistemi bulmak zor. Oturma yerleri mermerden yapılmıştı. Her oturma yerinin genişliği yaklaşık 40 santimetreydi. Günümüz standartlarına göre dar olsa da o dönem insanların fiziksel yapısı için yeterliydi. Kolezyumun inşasında kullanılan teknikler ve malzemeler Roma mühendisliğinin ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Ana yapı malzemesi olarak traverten taşı kullanıldı. Bu taş Tivoli bölgesinden getirildi. Yaklaşık 100.000 metreküp traverten kullanıldığı tahmin ediliyor. Traverten, kireç taşının bir türü olup hem dayanıklı hem de işlenmesi kolay bir malzeme. Roma'nın birçok anıtsal yapısında kullanılan bu taş, zamanın yıpratıcı etkilerine karşı oldukça dirençli. Taşlar birbirine metal kenetlerle bağlandı. Her bir kenet yaklaşık 300 gram demir içeriyordu. Toplamda 300 ton demir kenet kullanıldığı hesaplanıyor. Orta Çağ'da bu kenetlerin çoğu sökülerek eritildi. Bu yüzden bugün yapıda boşluklar görüyoruz. Romalıların en büyük buluşlarından biri olan beton, Kolezyum'da yoğun şekilde kullanıldı. Özellikle iç duvarlar ve tonozlar için Roma betonu vazgeçilmezdi. Bu beton, kireç, su ve volkanik kül karışımından oluşuyordu. Pozzolana denilen bu volkanik kül, betona su geçirmezlik ve dayanıklılık kazandırıyordu. Temeller 12 metre derinliğe kadar iniyordu. Nero'nun gölünün kurutulmasından sonra zemin sağlamlaştırıldı. Temel için devasa bir beton halka döküldü. Bu halka, yapının devasa ağırlığını eşit şekilde dağıtıyordu. İnşaat sırasında vinçler, makaralar ve rampa sistemleri kullanıldı. Roma vinçleri, insan veya hayvan gücüyle çalışıyordu. Büyük taş blokları yerleştirmek için özel kaldırma sistemleri geliştirildi. Tuğla da önemli bir yapı malzemesiydi. Özellikle iç duvarlarda ve kemerlerde tuğla kullanıldı. Roma tuğlaları standart boyutlarda üretilir ve mükemmel şekilde örülürdü. Tuğla üretimi için özel fırınlar kurulmuştu. Ahşap, geçici iskele sistemlerinde ve kalıplarda kullanıldı. Tonozların inşası sırasında ahşap kalıplar üzerine taş ve beton yerleştirilirdi. Kalıplar sökülünce kemer ve tonozlar kendi kendini taşır hale gelirdi. Su yalıtımı için kurşun kullanıldı. Özellikle su kanallarında ve boru sistemlerinde kurşun kaplama yapıldı. Kolezyumda yağmur suyunu tahliye eden karmaşık bir drenaj sistemi vardı. İnşaat organizasyonu da dikkat çekici. Binlerce işçi, usta ve mühendis koordineli çalıştı. İşçiler arasında köleler, savaş esirleri ve ücretli işçiler vardı. Her grup farklı görevler üstlendi. Kolezyumun belki de en etkileyici özelliği, arena zemininin altında bulunan hipojium adı verilen yeraltı kompleksidir. Bu bölüm, gösterilerin perde arkasını oluşturuyordu. 2 katlı yeraltı sistemi, koridorlar, odalar ve asansörlerden oluşuyordu. Hipojium, Domitianus döneminde yapının tamamlanmasından birkaç yıl sonra eklendi. Bu yeraltı labirenti, gladyatörlerin, vahşi hayvanların ve sahne dekorlarının saklandığı yerdi. Toplam 80 adet dikey asansör sistemi bulunuyordu. Bu asansörler karşı ağırlık ve makara sistemleriyle çalışıyordu. İnsan gücü kullanılarak kafeslerdeki hayvanlar veya gladyatörler arena zeminine çıkarılırdı. Asansör platformları ahşaptandı ve her biri yaklaşık 3 metre yüksekliğe çıkabiliyordu. Vahşi hayvanlar için özel kafesler ve koridorlar tasarlanmıştı. Aslanlar, kaplanlar, ayılar, filler ve hatta gergedanlar bu yeraltı bölümünde tutulurdu. Hayvanların arenaya çıkış anı sürpriz etkisi yaratmak için özenle planlanırdı. Yer altında ayrıca gladyatörlerin bekleme odaları, silah depoları ve ilk yardım alanları vardı. Yaralı gladyatörler hızla yer altına indirilir ve tedavi edilirdi. Ölenlerin cesetleri de özel koridorlardan taşınırdı. Hipojium'un havalandırması için özel sistemler geliştirilmişti. Hava şaftları ve açıklıklar sayesinde bu karanlık yeraltı bölümünde nefes almak mümkündü. Aydınlatma için yağ lambaları ve meşaleler kullanılırdı.
Su temini için karmaşık bir sistem kurulmuştu. Roma'nın su kemerleri Kolezyum'a su taşırdı. Bu su hem temizlik hem de gösteriler için kullanılırdı. Hatta arena su ile doldurularak deniz savaşları bile sahnelenebiliyordu. Navmakya denilen bu deniz savaşı gösterileri için arena su geçirmez hale getirilirdi. Küçük gemiler su dolu arenada savaşırdı. Bu gösteriler hipojum eklenmeden önce yapılabiliyordu. Ses akustiği de dikkatle planlanmıştı. Eliptik form ve basamaklı oturma düzeni sayesinde arenadaki sesler tüm seyircilere ulaşırdı. İmparatorun konuşmaları bile en üst sıralardan duyulabilirdi. Gölgelendirme için velaryum adı verilen dev bir tente sistemi vardı. Bu tente, güneşten korunmak için açılıp kapatılabiliyordu. Denizci askerlerin kontrolündeki bu sistem, halatlar ve direklerle çalışırdı. Kolezyum denince akla ilk gelen şey gladyatör dövüşleri. Bu savaşçılar Roma toplumunun hem hayranlık duyduğu hem de hor gördüğü bir sınıftı. Çoğu köle, savaş esiri veya suçluydu ancak bazıları gönüllü olarak bu tehlikeli mesleği seçerdi. Gladyatör okulları ludus olarak adlandırılırdı. Bu okullarda savaşçılar sıkı bir eğitimden geçerdi. Silah kullanımı, dövüş teknikleri ve fiziksel dayanıklılık antrenmanları yapılırdı. Her gladyatör tipi farklı silah ve zırhlarla savaşırdı. Murmillo tipi gladyatörler ağır zırh ve kılıç kullanırdı. Retiarius tipi ise hafif giyimli olup ağ ve 3 dişli mızrak kullanırdı. Trax tipi eğri kılıç taşırdı. Her tipin kendine özgü savaş stili vardı. Gladyatör dövüşleri rastgele değil, kurallı yapılırdı. Hakemler dövüşü yönetirdi. Genelde ölümle sonuçlanmayan dövüşler tercih edilirdi. Çünkü gladyatör yetiştirmek pahalıydı. Ancak özel günlerde ölümüne dövüşler düzenlenirdi. Yaralanan veya yenilen gladyatör merhamet dileyebilirdi. Seyirciler baş parmak işaretiyle gladyatörün kaderini belirlerdi. İmparatorun son sözü söyleme hakkı vardı. Popüler kültürün aksine başparmak yukarı ölüm, kapalı yumruk ise yaşam anlamına geliyordu. Başarılı gladyatörler ünlü olurdu. Duvarlar grafitilerle dolardı. Kadınlar arasında hayranları olurdu. Bazı gladyatörler o kadar başarılı olurdu ki özgürlüklerini kazanırlardı. Rudis denilen ahşap kılıç özgürlüğün sembolüydü. Vahşi hayvan gösterileri venationes olarak bilinirdi. Sabahları düzenlenirdi. Avcılar bestiarii denilirdi. Egzotik hayvanlar Afrika ve Asya'dan getirilirdi. Filler, aslanlar, leoparlar, ayılar, timsahlar ve hatta su aygırları arenada görülürdü. Bazen hayvanlar birbirleriyle dövüştürülürdü. Bazen de mahkumlar savunmasız şekilde hayvanlara atılırdı. Damnatio ad bestias denilen bu ceza en ağır suçlar için uygulanırdı. Öğlen saatlerinde idam cezaları infaz edilirdi. Çarmıha germe, yakma veya gladyatör kılıcıyla öldürme gibi yöntemler kullanılırdı. Bu gösteriler hem adalet hem de Roma gücünün göstergesiydi. Kolezyum sadece bir eğlence mekanı değil, Roma toplumunun sosyal yapısını yansıtan bir aynaydı. Burası imparatorluğun gücünü sergilediği, halkla buluştuğu ve sosyal hiyerarşiyi pekiştirdiği bir yerdi. Gösteriler genelde gün doğumundan gün batımına kadar sürerdi. Özel günlerde haftalarca devam eden festivaller düzenlenirdi. Titus, Kolezyum'un açılışında 100 gün süren oyunlar düzenledi. Bu süre zarfında binlerce gladyatör dövüştü ve 10 binlerce hayvan öldürüldü. İmparatorlar bu gösterileri propaganda aracı olarak kullanırdı. Askeri zaferler kutlanır, ele geçirilen ganimetler sergilenirdi. Halk ücretsiz yemek ve hediyeler alırdı. Sparsiones denilen bu hediye dağıtımı halkın sadakatini garantilemenin bir yoluydu. Kolezyum'da sadece şiddet gösterileri yapılmazdı. Tiyatro oyunları, mitolojik sahneler ve akrobasi gösterileri de düzenlenirdi. Bazen ünlü mitler canlandırılırdı. Mesela Orpheus'un hikayesi gerçek hayvanlarla sahnelenirdi.
Kadınların Kolezyum'daki yeri ilginçtir. Üst sınıf kadınlar özel bölümlerde otururdu. Ancak Vestal bakireleri arenaya yakın özel yerler alırdı. Bazı kadınlar hatta gladyatör olarak dövüşürdü, ancak bu nadir görülen bir durumdu. Kolezyum'un ekonomik etkisi muazzamdı. Binlerce kişiye iş sağlıyordu. Gladyatör eğitmenleri, hayvan tüccarları, silah ustaları, temizlik görevlileri, güvenlik güçleri, devasa bir endüstri oluşmuştu. Bahisler yaygındı. Seyirciler gladyatörlere ve yarışlara bahis oynardı. Bu bahisler bazen büyük servetlerin el değiştirmesine neden olurdu. Kumar, Roma toplumunun ayrılmaz bir parçasıydı. Dini törenler de düzenlenirdi. Roma tanrılarına adanan oyunlar yapılırdı. Özellikle Mars ve Diana'ya adanan gösteriler popülerdi. İmparatorluk kültü çerçevesinde ölen imparatorların anısına oyunlar düzenlenirdi. Kolezyum, aynı zamanda Roma hukukunun uygulandığı bir yerdi. Suçlular halka açık şekilde cezalandırılırdı. Bu, hem adaletin yerini bulduğunu gösterir hem de caydırıcı olurdu. Roma yasalarına karşı gelmenin sonuçları herkes tarafından görülürdü. Roma İmparatorluğu'nun gücü azaldıkça Kolezyum'un kaderi de değişti. 4. yüzyılda Hristiyanlığın yayılmasıyla gladyatör dövüşlerine karşı muhalefet arttı. Konstantinus döneminde ilk kısıtlamalar başladı. 438 yılında Valentinianus gladyatör dövüşlerini yasakladı. Ancak vahşi hayvan gösterileri 6. yüzyıla kadar devam etti. Son kayıtlı gösteri 523 yılında yapıldı. 5. yüzyılda yaşanan depremler yapıya zarar verdi. 443 ve 484 yıllarındaki depremler özellikle yıkıcıydı. Onarımlar yapıldı, ancak eski ihtişamı geri gelmedi. Batı Roma İmparatorluğu'nun 476 yılında yıkılmasından sonra Kolezyum bakımsız kaldı. Gotlar ve Vandallar şehri yağmaladığında yapı daha da hasar gördü. 6. yüzyılda küçük bir kilise inşa edildi. Arena zemini mezarlık olarak kullanıldı. Üst katlar barınak ve atölye haline getirildi. Kolezyum yavaş yavaş başka amaçlar için kullanılmaya başlandı. 9. yüzyılda güçlü bir deprem daha yaşandı. Güney dış duvarı çöktü. Moloz yığınları temizlenmedi. Yapı giderek harabeye dönüşüyordu. Orta Çağ boyunca Kolezyum taş ocağı olarak kullanıldı. Traverten blokları sökülerek başka yapılarda kullanıldı. Sankt Peter Bazilikası'nın bir kısmı Kolezyum'dan alınan taşlarla inşa edildi. 11. ve 12. yüzyıllarda güçlü Roma aileleri yapıyı kale olarak kullandı. Frangipani ve Annibaldi aileleri burayı askeri üs haline getirdi. Yapının stratejik konumu, kontrolü değerli kılıyordu. 1349 yılındaki büyük deprem yapının büyük bölümünü yıktı. Dış duvarın güney kısmı tamamen çöktü. Bu molozlar Roma'nın yeniden inşasında kullanıldı. 14. yüzyılda dini bir kardeşlik burayı kullanmaya başladı. Passion oyunları sahnelendi. Kolezyum, İsa'nın çarmıha gerilişini canlandıran oyunlara ev sahipliği yaptı. Rönesans döneminde Kolezyum'a bakış değişti. Antik Roma'ya duyulan hayranlık arttıkça yapının korunması fikri güç kazandı. Sanatçılar ve mimarlar burayı incelemeye başladı. 16. yüzyılda Papa Sixtus, Kolezyum'u yün fabrikasına dönüştürmeyi planladı. Neyse ki bu plan hayata geçirilmedi. Ancak bu, yapının hala pratik amaçlar için kullanılmak istendiğini gösteriyor. 17. yüzyılda bitki örtüsü yapıyı sarmıştı. 400'den fazla bitki türü tespit edildi. Botanikçiler için doğal bir laboratuvar haline gelmişti. Bazı bitkiler gladyatörlerin getirdiği egzotik tohumlardan büyümüştü. 1749 yılında Papa Benedikt, Kolezyum'u kutsal ilan etti. Hristiyan şehitlerinin kanının döküldüğü yer olarak kabul edildi. Bu karar yapının yıkımını durdurdu. 18. yüzyılın sonunda ilk ciddi restorasyon çalışmaları başladı. Papa Pius, yapının doğu ucuna destek duvarları inşa ettirdi. Bu üçgen şeklindeki destekler bugün hala görülebilir.
Napolyon döneminde arkeolojik kazılar başladı. Arena zemini temizlendi ve hiporyum ortaya çıkarıldı. İlk kez yeraltı sisteminin karmaşıklığı anlaşıldı. 19. yüzyılda sistematik restorasyon başladı. Her taş numaralandı ve belgelendi. Yıkılan bölümler orijinal malzeme ve tekniklerle onarıldı. 1870'lerde İtalya'nın birleşmesinden sonra Kolezyum ulusal sembol haline geldi. Devlet, koruma ve restorasyon için büyük kaynaklar ayırdı. 20. yüzyılın başında trafik kirliliği problem olmaya başladı. Egzoz gazları taşlarda aşınma yarattı. Titreşimler yapısal hasarlara neden oldu. Koruma önlemleri alınması gerekti. Mussolini döneminde ideolojik restorasyon yapıldı. Arena zemini yeniden inşa edildi ve propaganda etkinlikleri düzenlendi. Antik Roma'nın ihtişamı faşist rejimi meşrulaştırmak için kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Kolezyum bombalanmaktan kurtuldu. Ancak yakın bölgelerdeki patlamalar yapıda titreşimlere neden oldu. Savaştan sonra acil onarımlara ihtiyaç duyuldu. 1960'lı yıllarda modern restorasyon teknikleri uygulanmaya başlandı. Lazer tarama, bilgisayarlı modelleme ve kimyasal analizler kullanıldı. Yapının her santimetresi dijital olarak kaydedildi. 1972'de trafik yasaklandı. Çevredeki yollar yaya bölgesi haline getirildi. Bu, yapısal titreşimleri azalttı ve hava kalitesini iyileştirdi. 80'li yıllarda yeraltı metro hattının yapımı tartışmalara neden oldu. İnşaat sırasındaki titreşimlerin yapıya zarar verebileceği endişesi vardı. Özel önlemler alınarak metro hattı tamamlandı. 1992'da büyük bir restorasyon projesi başlatıldı. Yüzeyler temizlendi, çatlaklar onarıldı, eksik parçalar tamamlandı. Modern malzemeler kullanılırken orijinal görünüm korunmaya çalışıldı. 2000'li yıllarda özel sektör desteği alınmaya başlandı. Lüks moda markası yapının restorasyonu için 25 milyon avro bağışladı. Bu, kültürel mirasın korunmasında yeni bir model oluşturdu. 2016'da yeraltı katları ve üst katlar halka açıldı. Özel turlar düzenlenerek daha önce girilemeyen bölümler ziyarete açıldı. Sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak yapının orijinal hali canlandırıldı. Günümüzde Kolezyum yılda 6 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Bu yoğun turizm hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de koruma açısından zorluklar yaratıyor. Ziyaretçi sayısı sınırlandırılıyor ve özel güvenlik önlemleri alınıyor. Deprem riski hala devam ediyor. İtalya sismik açıdan aktif bir bölgede bulunuyor. Modern sensörler yapıyı sürekli izliyor. En ufak bir hareket bile kaydediliyor ve analiz ediliyor. Hava kirliliği ve asit yağmurları taşlarda aşınmaya neden oluyor. Özel koruyucu kaplamalar geliştirildi. Bu kaplamalar taşın nefes almasını sağlarken zararlı elementleri uzak tutuyor. İklim değişikliği yeni tehditler yaratıyor. Aşırı sıcaklıklar ve ani hava değişimleri malzemede genleşme ve büzülmeye neden oluyor. Bu da çatlaklara ve yapısal hasarlara yol açıyor. Kolezyumu mühendislik harikası yapan unsurları detaylıca inceleyelim. İlk olarak temel sistemi muhteşem bir mühendislik başarısı. 12 metre derinliğindeki temeller, yumuşak zemin üzerinde bu devasa yapıyı 2000 yıldır ayakta tutuyor. Kemer teknolojisi Roma mühendisliğinin zirvesi. Her kemer yükü mükemmel şekilde dağıtıyor. Taşlar arasında harç kullanılmadan sadece yerçekimi ve sürtünme kuvvetiyle duruyor. Bu teknik opus quadratum olarak biliniyor. Yapının modüler tasarımı dikkat çekici. Standart boyutlu elemanlar kullanılarak hızlı ve verimli inşaat sağlandı. Her kat ve her bölüm matematiksel bir düzen içinde tasarlandı. Drenaj sistemi olağanüstü. Yağmur suyu özel kanallarla toplanıp yeraltı kanallarına yönlendiriliyordu. Bu sistem sayesinde yapı su baskınlarından korundu. Aydınlatma ve havalandırma için dahice çözümler üretilmiş. Pencere ve açıklıkların yerleşimi maksimum ışık ve hava akışı sağlayacak şekilde planlanmış. Akustik tasarım mükemmel.
Eliptik form ve basamaklı yapı sayesinde ses dalgaları tüm seyircilere ulaşıyor. Modern akustik testleri tasarımın ne kadar başarılı olduğunu doğruluyor. Yapısal elastikiyet depreme dayanıklılık sağlıyor. Farklı malzemelerin birlikte kullanımı yapıya esneklik kazandırıyor. Sert traverten ve esnek tuğla kombinasyonu sismik dalgaları emiyor. Yük dağılımı ustaca planlanmış, en ağır yükler en güçlü noktalara yerleştirilmiş. Kemerler ve tonozlar yükü temellere aktarıyor. Hiçbir nokta aşırı yüklenmemiş. Prefabrikasyon teknikleri kullanılmış. Birçok yapı elemanı önceden üretilip yerinde monte edilmiş. Bu, inşaat süresini kısaltmış ve kaliteyi artırmış. Matematik ve geometri mükemmel uygulanmış. Altın oran birçok yerde kullanılmış. Elipsin matematiksel özellikleri hem estetik hem de fonksiyonel avantajlar sağlamış. Kolezyum sadece Roma'nın değil, tüm insanlığın ortak mirası. 1980 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. 2007 yılında modern dünyanın 7 harikasından biri seçildi. Mimarlık tarihinde dönüm noktası olan yapı, sayısız binaya ilham verdi. Modern stadyumların tasarımında Kolezyum'un izleri görülür. Seyirci sirkülasyonu, görüş açıları, tahliye sistemleri hep bu antik yapıdan esinlendi. Amfiteyatro konsepti dünyaya yayıldı. Amerika'dan Asya'ya, her kıtada Kolezyum'dan esinlenen yapılar inşa edildi. Las Vegas'taki Sezar Sarayı'ndan Pekin'deki Ulusal Stadyum'a kadar birçok yapı bu mirası taşıyor. Kültürel etkisi muazzam. Sayısız film, roman, oyun ve sanat eserinde Kolezyum merkezi rol oynadı. Gladyatör filmleri bir tür haline geldi. Russell Crowe'un oynadığı Gladyatör filmi, yapıyı yeniden popüler kültürün merkezine taşıdı. Sürdürülebilir turizm için model oluşturuyor. Ziyaretçi yönetimi, dijital biletleme, sanal turlar gibi yenilikler burada test ediliyor. Kültürel mirasın korunması ve turizm arasındaki denge aranıyor. Turizm endüstrisine katkısı devasa. Roma ekonomisinin önemli bir parçası Kolezyum turizmine dayanıyor. Otel, restoran, rehberlik hizmetleri ve hediyelik eşya satışları milyarlarca avroluk ekonomi yaratıyor. Arkeoloji biliminin gelişimine katkıda bulundu. Kolezyum'da yapılan kazı ve araştırmalar Roma dönemini anlamamızı sağladı. Kullanılan teknikler diğer arkeolojik alanlarda da uygulandı. Koruma biliminin öncüsü oldu. Kolezyum'da geliştirilen restorasyon teknikleri dünya çapında kullanılıyor. Lazer temizleme, mikroenjeksiyon, dijital rekonstrüksiyon gibi yöntemler burada test edildi. Eğitim aracı olarak vazgeçilmez. Tarih, mühendislik, mimarlık ve arkeoloji öğrencileri için canlı bir laboratuvar. Her yıl binlerce öğrenci burayı ziyaret ederek antik dünyayı yakından tanıyor. Barış sembolü haline geldi. Ölüm cezasına karşı kampanyalarda Kolezyum aydınlatılıyor. Bir zamanlar ölümün sahnesi olan yapı, şimdi yaşam hakkının savunucusu. Modern teknoloji Kolezyum'u yeniden canlandırıyor. 3 boyutlu tarama teknolojisi sayesinde yapının en küçük detayı bile dijital ortamda kaydedildi. Bu veriler gelecek nesiller için korunuyor. Sanal gerçeklik uygulamaları ziyaretçi deneyimini zenginleştiriyor. VR gözlükleriyle Kolezyum'un ihtişamlı günlerini deneyimlemek mümkün. Gladyatör dövüşlerini sanki oradaymış gibi izleyebiliyorsunuz. Artırılmış gerçeklik uygulamaları eğitici bilgiler sunuyor. Akıllı telefonlarla yapıyı tararken eksik bölümler dijital olarak tamamlanıyor. Tarihi bilgiler ve animasyonlar gerçek görüntüye ekleniyor. Drone teknolojisi inceleme ve belgeleme sürecini kolaylaştırdı. İnsanların ulaşamadığı yüksek bölümler dronlarla inceleniyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekiliyor. Yapay zeka koruma stratejilerinde kullanılıyor. Makine öğrenmesi algoritmaları yapıdaki değişimleri tahmin ediyor. Önleyici bakım için öneriler sunuyor. Nanoteknoloji temizlik ve korumada devrim yaratıyor, nano kaplamalar taşları koruyor, kendi kendini temizleyen yüzeyler geliştiriliyor.
Sensör ağları yapıyı 24 saat izliyor. Sıcaklık, nem, titreşim ve hava kalitesi sürekli ölçülüyor. Anormal değerler anında tespit ediliyor. Dijital ikiz teknolojisi test ve simülasyon imkanı sunuyor. Sanal ortamda kolezyumun dijital kopyası oluşturuldu. Restorasyon projeleri önce dijital ortamda test ediliyor. Blockchain teknolojisi bilet satışında kullanılıyor. Sahte biletler önleniyor. Ziyaretçi verileri güvenli şekilde saklanıyor. Robotik sistemler temizlik ve bakımda kullanılmaya başlandı. Özel robotlar hassas yüzeyleri zarar vermeden temizliyor. İnsan müdahalesi gerektirmeyen rutin bakımlar yapılıyor. Kolezyum günümüz toplumunda hala güçlü sembolik anlamlar taşıyor. Güç, dayanıklılık ve zamanın yıkıcı etkisine direnç sembolü olarak görülüyor. Popüler kültürde sıkça referans veriliyor. Video oyunlarından moda defilelerine, spor etkinliklerinden müzik kliplerin kadar her yerde kolezyum imgesi kullanılıyor. Edebiyatta metafor olarak kullanılıyor. Modern gladyatörler olarak sporcular, iş dünyasının arenası olarak piyasalar, hayatta kalma mücadelesi veren insanlar. Kolezyum metaforu güncel sorunları anlatmak için kullanılıyor. Sanat dünyasında ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Çağdaş sanatçılar kolezyumu yeniden yorumluyorlar. Enstalasyonlar, performanslar ve dijital sanat eserleri üretiliyor. Etik tartışmaların merkezi haline geldi. Şiddetin eğlence aracı olması, hayvan hakları, ölüm cezası gibi konular kolezyum üzerinden tartışılıyor. Din ve maneviyat açısından önemli. Hristiyanlar için şehitlik mekanı. Papa her kutsal cuma günü burada haç yolu ayini düzenliyor. Milliyetçilik ve kimlik tartışmalarında rol oynuyor. İtalyan ulusal kimliğinin parçası, Avrupa medeniyetinin sembolü, Batı kültürünün kökenlerini temsil ediyor. Ekonomik eşitsizlik tartışmalarında örnek gösteriliyor. Zengin ve fakir arasındaki uçurum, kolezyumdaki oturma düzeniyle karşılaştırılıyor. Çevre bilinci açısından ders niteliğinde. 2000 yıl dayanan yapı, sürdürülebilir inşaatın örneği. Modern yapıların ömrüyle karşılaştırılıyor. İnsan hakları savunucuları için platform. Protestolar, gösteriler ve kampanyalar için kullanılıyor. Barış, adalet ve özgürlük mesajları buradan yayılıyor. Gelecekte kolezyumu ne bekliyor? İklim değişikliği en büyük tehdit. Artan sıcaklıklar, şiddetli yağmurlar ve ekstrem hava olayları yapıyı tehdit ediyor. Deniz seviyesinin yükselmesi dolaylı etki yaratabilir. Roma'nın su sistemleri etkilenirse nem oranı artabilir. Bu da taşlarda bozulmaya neden olabilir. Turizm baskısı artmaya devam edecek. Dünya nüfusu ve refah seviyesi arttıkça daha fazla insan kolezyumu ziyaret etmek isteyecek. Kapasite yönetimi kritik olacak. Yeni teknolojiler koruma imkanları sunacak. Gelişmiş malzemeler, akıllı sistemler ve otonom bakım robotları kullanılacak. Yapı kendi kendini onarabilen sistemlerle donatılabilir. Sanal turizm yaygınlaşacak. İnsanlar evlerinden kolezyumu gezebilecek. Holografik projeksiyonlar ve beyin bilgisayar arayüzleri deneyimi zenginleştirecek. Arkeolojik keşifler devam edecek. Henüz keşfedilmemiş yeraltı bölümleri olabilir. Yeni teknolojiler görülemeyen detayları ortaya çıkaracak. Restorasyon felsefesi değişebilir. Orijinallik ve otantiklik kavramları yeniden tanımlanacak. Dijital rekonstrüksiyon mu, fiziksel onarım mı tartışması sürecek. Kültürel diplomaside rol oynayacak. Uluslararası işbirlikleri artacak. Kolezyum, dünya barışı ve kültürel diyalog için platform olacak. Eğitim teknolojileri gelişecek. Yapay zeka rehberler, kişiselleştirilmiş turlar sunacak. Her ziyaretçi kendi ilgi alanına göre bilgi alacak. Sürdürülebilirlik öncelik olacak. Karbon nötr ziyaretler, yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi gibi konular önem kazanacak. 2000 yıllık yolculuğumuzun sonuna geldik. Kolezyum sadece taş ve betondan yapılmış bir bina değil. O, insanlığın yaratıcılığının, acımasızlığının ve dayanıklılığının sembolü. Mühendislik açısından bakıldığında
Kolezyum zamanının ötesinde bir başarı. Modern teknoloji olmadan inşa edilen bu yapı, günümüz mühendislerini hala şaşırtıyor. Her detayında ustaca bir planlama ve uygulama görülüyor. Romalı mühendisler sadece fonksiyonel bir yapı inşa etmemiş, aynı zamanda estetik, akustik, sirkülasyon ve güvenlik gibi konuları da mükemmel şekilde çözmüşler. Bu bütüncül yaklaşım modern tasarım felsefesinin öncüsü. Kullanılan malzemeler ve teknikler sürdürülebilirlik dersi veriyor. Yerel malzemeler, doğal havalandırma, pasif ısıtma ve soğutma sistemleri, bunlar günümüzde yeniden keşfedilen eski bilgiler. Sosyal açıdan Kolezyum, toplumların nasıl organize olduğunu gösteriyor. Eğlence, politika, din ve adaletin iç içe geçtiği karmaşık bir sistem. Modern toplumlar için ayna görevi görüyor. Etik boyutu düşündürücü. İnsan ve hayvan hayatının değersizleştirildiği, şiddetin eğlence haline geldiği bir dönemin tanığı. Bu, insanlığın karanlık yönüyle yüzleşmemizi sağlıyor. Kültürel miras olarak Kolezyum, geçmiş ve gelecek arasında köprü. Antik dünyanın bilgeliğini modern dünyaya taşıyor. Gelecek nesillere aktarılacak bir hazine. Turizm ve ekonomi açısından değeri tartışılmaz. Milyonlarca insanı Roma'ya çeken mıknatıs. Binlerce kişiye iş sağlayan ekonomik motor. Kültürel mirasın ekonomik değer yaratmasının örneği. Bilimsel araştırmalar için laboratuvar. Arkeologlar, tarihçiler, mühendisler, mimarlar için araştırma alanı. Her yeni keşif, antik dünya hakkında bilgimizi artırıyor. Sembolik anlamı evrensel. Zamanla mücadele, yıkıma direnç, yeniden doğuş, Kolezyum, insanlığın kolektif hafızasında özel bir yer tutuyor. Koruma çabaları umut verici, modern teknoloji ve geleneksel yöntemlerin birleşimi, yapının geleceğini garantiliyor. Uluslararası işbirliği, ortak mirasın korunması için model oluşturuyor. Eğitim değeri paha biçilmez, tarih, mühendislik, sanat, sosyoloji, etik, birçok disiplinin kesişim noktası, yaşayan bir ders kitabı. Son söz olarak Kolezyum bize insanın hem yaratıcı hem de yıkıcı potansiyelini hatırlatıyor. Muhteşem güzellikte yapılar inşa edebiliyor, aynı zamanda korkunç acılara sahne olabiliyor. Bu ikilem, insanlık durumunun özeti. Kolezyum ayakta kalmaya devam edecek. Depremler, savaşlar, yağmalar atlattı. İklim değişikliği ve modern tehditleri de atlatacak. Çünkü o sadece bir bina değil, insanlığın ortak bilincinin parçası. Gelecek nesiller de bu devasa yapının gölgesinde duracak, hayret edecek, düşünecek, ders çıkaracaklar. Kolezyum, insanlığın ne yapabileceğinin ve ne yapmaması gerektiğinin ebedi hatırlatıcısı olarak kalacak. 2000 yıl sonra hala ayakta duran bu yapı bize mütevazı olmayı öğretiyor. Modern teknolojimize rağmen antik ustaların başarısına hayranlık duyuyoruz. Bu hayranlık bizi daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. Kolezyum'un hikayesi devam ediyor. Her gün yeni bir sayfa yazılıyor. Ziyaretçiler, araştırmacılar, korumacılar bu hikayenin parçası oluyor. Siz de bu videoyu izleyerek bu büyük hikayenin bir parçası oldunuz. Roma Kolezyumu, geçmişten geleceğe uzanan köprü. Taştan ve betondan yapılmış ama ruhunda insanlığın tüm hikayesini barındıran anıt. Mühendislik harikası, tarih tanığı, kültür mirası. Bu belgeselin sonuna geldik. Umarım Kolezyum'un muhteşem hikayesini sizlere aktarabilmişimdir. Bu devasa yapının her taşında saklı hikayeler, her kemerinde mühendislik sırları var. Keşfedilmeyi, anlaşılmayı, korunmayı bekliyor. Unutmayalım ki Kolezyum sadece Roma'nın değil, tüm insanlığın ortak mirası. Onu korumak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu. Bu sorumluluk sadece fiziksel koruma değil, aynı zamanda onun öğrettiklerini anlamak ve aktarmak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mühendislik Harikaları serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.